zaman içerisine soğut... İyi misin? Neyse. Vitamini içerisine soğukken koymakta fayda var. Değerleri maalesef ölüyor. İyi misin? Tamam. Arkadaşlar, akademisyen dostumuz vardı, Hintli. Kendisi bizden bir deney rica etti. Yörelere göre, ülkelere göre çalışmalar yapıyor kendisi. Ve bizden de bir ricası oldu. Sağ olsun, o da beni çok zaman kırmadı. Onun için bir aralıkta çalışma yapıyoruz. Bir sağım gerçekleştirdik. Bu arada sağım yaptığımız esnada şöyle bazı parça ballarımız oluştu. Şöyle göstereyim. Aslında hepsi çok güzel ballar. Yenebilir ballar. Şöyle göstereyim. Bakın, gayet de güzel. Ama çok da lezzetli. Yenebilir kıvamda. Ben 10 litre suyla birleştiriyorum. İçine de atıyorum bakın. Burada çok leziz. Arılar da işi anladılar. Arkadaşlar, dışarıdan ballı su beslemesi yapacağız. Bakın, aralığımızdayız. Aslında bu yöntem riskli bir yöntem. Biraz paçal yapıyorum, şöyle gösteriyorum. Kendisi bizden rica etti. Koyu kıvamlı. Çok sulu tutmuyorum. Değerli arkadaşlar, bunu da biraz yıkayayım. İçindeki bal daha yoğun olsun. Birazdan burası arkadaşlar cehenneme dönecek. Çok inanılmaz bir koloni yoğunluğu olacak. Yaklaşık 300 bin 400 bin arının ortasına kalacağız. Arılarla bir dans olacak. Birazdan koku almaya başlayacaklar. Fakat havanın sıcaklığı 25 derece, rüzgar 22 derece, nem 38 derece. Şartlar biraz müsait değil. Yağmur olasılığı da var. Hava biraz kapalı. Normalde dışarıdan beslemek bazı arıcıların tercih etmediği bir yöntem. Daha çok yıllar öncesinde bu yöntem uygulanıyordu. Dışarıya bir çukur kazılıyordu. Dallar, çubuklar atılıyordu. Beraberinde de besleme vitaminli olarak yapılıyordu. Biz ise bunu sadece bir çalışma ve deney amaçlı yapıyoruz. Burada dışarıdan verilen beslemede değerli arkadaşlar yavru daha çok atılıyor. İçeriden beslemede arı pek yavru atamıyor. Çünkü ana arı dışarıdan nektar geliyor hissine bürünüyor ve daha çok yavru atımına teşvik oluyor. Hele bir de polen gelirse çok daha güzel. Arkadaşlar, cümlelerimde bazı tekrarlar yaşayabiliyor bazen. Bu konuda hakkınızı helal edin. Şu anda benim ballı suyum hemen hemen olmuş durumda. Ve bunu birazdan tartacağız. Bakalım ne kadar bir yoğunluk söz konusu olacak. Bu arada amcamdan yardım isteyeceğim. Evet, süzgeci kovaya koyarsa, evet, buradan süzüyorum. Gayet güzel gözüküyor şu anda. Sağ olsun amcam Hüsnü Güner her konuda benim yardımıma koşuyor. Bakalım bu ballı su nasıl olacak? Ne kadar zamanda çekecekler? Asıl temel amaç bu. Benden istediği deneyin amacı o. Yani ne kadar zamanda bu balı çekecekler? Yaklaşık çalışmalar yaptığımız aralığımız 100 koloniden oluşuyor. 100 kolonili bir aralıkta ne kadar zamanda bir bal çekimi olacak? Ben göremeyebilirim. Ne kadar oldu amca? Evet, 14.65. Bu niçin böyle? Biliyorsunuz su 1 litresi 1 kilodur. Su haricinde bütün sıvıların ağırlığı litre ile aynı orantıya göre değildir. Sadece su milat alınmıştır bu ölçülerde. Su 1 litredir. Ama burada 10 litre var fakat bal yoğunluğu çok fazla. Bu da 14,5 kilo kadar bir bizim için bir şurup. Yani ballı şurup. Bunu arılarımıza vereceğiz. Ama ne yapacağız vermeden önce? Bu arada bunun içerisine arkadaşlar bizim de bir katkımız olsun arılara diye, onlar için de bir faydalı olsun amacımdan dolayı vitamin koyacağım. İçerisine vitamin koyuyorum. Bunu da göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Bayağı da bir koydum. Burada markasını sizlere göstermek istemedim. Bize en çok sorulan sorulardan biri vitamin markası ne olsun diye çok sık soru soruluyor. Hiç fark etmez değerli arkadaşlar. Her şey olabilir. Genelde metal kullanmamaya özen gösteriyorum. Karıştırıyorum. Evet, bunlar böğürtlen çubuğuyla karıştırıyorum. Bakın, koyu bir kıvam oldu. Çubukları içine atıyorum. Arıcılar bilecektir. Bunlar arıların boğulmasını engelliyor. Şerbet yerine ballı suyla besleme yapıyoruz.
Değerli arkadaşlar, şu an işlem tamam. Birazdan arılar bunların kokusunu almaya başlayacak ve burası arılarla dans halini alacak. Bu 14,5 kiloluk ve 10 litrelik şurubu ne kadar sürede içecek, onun kronometresine bakıp süre tayini tutacağız. Yaklaşık bir 20 dakika kadar oldu. Burada kolonimiz kokuya geldi. Değerli arkadaşlar, önce şunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Vitamin bala karışır mı? Asla karışmaz. Hatta balın kalitesini bile arttırır eğer bala karışma ihtimalinden endişe ediyorsanız. Ve yine şunu bilmenizi isterim ki Hintli değerli dostum, arkadaşım şöyle bir deney yapmakta. Kolonileri uzak, ağrı bölgelerde oluşturuyorlar ve yine böyle ballı, şerbetli bir su hazırlıyorlar. Değerli arkadaşlar, daha sonrasında koloniye gelen 3-4 tane yakın yere kovan bırakıyorlar. Bunların da başında birer kişi bırakıyorlar. Her gelen kovaya örneğin bir ojeyi, boyayı alıyorlar. Şöyle üstten sürüyorlar. Bu nektarı alan, şu şekilde sürüyorlar. Nektarı alan arı koloniye gidiyor. Koloniye gelen kovanın başında da birçok akademisyen arkadaş var. Onlar da bu arının arı dansını görüntülüyorlar. Değerli arkadaşlar, bu arı koloniye gidiyor ve daha sonra orada arı dansı yapıyor. Diyor ki şu mesafede, şu hızla, şu derecede, şu yönde, şu kadar uzaklıkta bir nektar var. Oraya gidin diyor. Bunu kovanın başındaki diğer akademisyen arkadaşlar da o arıları işaretliyor. Ve hepsi de o renkteki arılar oraya geliyor. Bunu birkaç yere nektar bırakarak her defasında her giden koloninin aynı renktekiler aynı yere geliyor. Değerli arkadaşlar, arının arı dansını yine birçok defa birçok akademisyen dostumuz görüntüledi. Onları da videolarını izleyebilirsiniz. Zigzag çizme, yön tayin etme, mesafe tayin etme gibi birçok özellikleri var. Yine burada da kolonimizdeki bu arılar da kendi kolonisine giderek bu kovayı tarif ettiler. Hatta beni bile tarif edebiliyorlar. Benim tarifimi onun önünde şu şekilde duran ve bu kadar yoğunlukta bu kadar güzel bir nektar var diye tayin edebiliyorlar. Direkt adres verebiliyorlar. Böyle harika, böyle mucize canlılar. Ve şu andaki bu yoğunluk oluşmaya başladı ve takriben de 2 saat içerisinde bu nektarı çekecekler. Fakat hava maalesef yağacak.
Aynı zamanda bu da bir deneme, bu da bir yöntem. Kapalı havadaki durumu da gözleme yöntemi. Ama normal şartlarda 1,5-2 saatte 100 koloniden oluşan bir kovanın bunu bitirmesi gerekiyor. Dediğim gibi şu anda hızlandı ve bir sonraki kademesinde sizlere göstereceğiz. Evet, çalışmamızın ikinci saati. Biraz hava kapandı maalesef. Bizim kızlar biraz hırçın, biraz sinirli. Evet, şu yoğunluğa bakın. Hepsi çok güzel, çok da keyifliler. Biraz daha ilave ettik üzerine. Yaklaşık 15 litreye tamamladık. Çöktü, biraz daha ilave ettik. Biraz arttı. Biraz yoğunluk olduğundan dolayı hoşumuza gitti bu sahne. Kızlarımızın keyfi güzel. Onlar da beni seviyor. Arılarla bir dans edelim dedik. Evet, boynumda, yüzümde, gözümde, şu an her yerimde. Değerli arkadaşlar, bahsetmiştim. Hintli hocamızın bir isteği üzerine bu çalışmayı yaptık. Şu anda da çok güzel şerbet çekimi yapıyorlar. Bal şerbeti. Ve yaklaşık 2 saat, 2,5 saatte de 10 kiloyu çektiler diyebiliriz. Bu hava kapalı olmasaydı, rüzgarlı olmasaydı daha da güzel olacaktı. Evet, şu an yüzümde, her yerimdeler. Arkadaşlar, normalde arılıkta şerbet vermek tehlikeli. Çünkü dışarıdan yağmaya sebebiyet verebiliyorsunuz. Dışarıdan birçok arıcının arıları size geliyor ve yağma yapabiliyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum aslında. Artıları var mı? Çok artıları var. Dışarıdan şerbet geldiği zaman ana arı yumurtlayabiliyor. Daha güzel yumurta yapabiliyor. Beraberinde değerli arkadaşlar, dışarıdan beslemenin koloniye stressiz bir hayat yapabiliyor ama yağma için de maalesef çok tehlikeli. O yüzden ne olursa olsun yine besleme yapacağımız zaman içeriden vermek en doğru yöntem. Bunu da sizlere söylemek istedim. Ama bir ricaydı bu. Biz çok önceden bahsettiğim gibi çukur kazardık. Yaklaşık 15-20 yıl öncesi. Bu kazdığımız çukurları değerli arkadaşlar yine çalı çırpı koyardık ve daha sonrasında da içerisine bu besini koyardık, vitamini koyardık. İşte bizim kızlarla dansımız böyle. İnşallah bir gün sizlerle de beraber bu keyifli dakikaları yaşarız. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, bugün deneyimimizin ikinci günü. Dün yaklaşık 14,5 kilo 10 litre şurubu 2,5 saatte tükettiler. Biz üzerine biraz ilave ettiğimiz için sistemimizi biraz daha ona göre ayarladık. Bugün ikinci günümüz ve bugün işaret de yapacağız. Şu an şu seviyede. Bunun ne kadar sürede ne kadar içtiğini yavaş yavaş kademe kademe bakacağız. Ballı şurubumuzu hazırladık. Şu anda çok şiddetli bir rüzgar var. O yüzden mikrofona konuşuyorum. Hatta bulunduğumuz ilçede meteoroloji fırtına uyarısı da verdi. Biz telefonlarımızdan kontrol ettiğinde saatte 35 kilometre rüzgar gösteriyor ve 27 santigrat hava sıcaklığını göstermekte. Beraberinde de nem oranını da 35 olarak göstermekte. Kayıtlarımızda bunları tutuyoruz. Evet, aşama aşama ve en sonunda sonuca bağlayarak bu deneyimimizi de sizlere yayınlayacağız inşallah. Şu anda yoğunluk devam ediyor. 45 dakika geçti. Bakın işaret şuralardaydı. Biraz daha kırmızı kalem buldum. Evet. Bakın mavi çizgi burada. Şu anda 45 dakikada şuraya indi. Şöyle 45 dakika. Evet, yoğunluğu da göstermek istiyorum size. Üzerine biraz daha çıta ilave ettim. Evet, çok güzel. Şu anda bayağı bir kalabalık. Beni de rahatsız ediyorlar. 1 saat 15 dakika oldu. Şu anda seviyemizi gösteriyorum. Bakın 1 saat 15 dakika. 1 saat 15 dakika. Evet, şu an bizim kızlar devam ediyorlar. Onlarla dansımız devam ediyor. Şu an bitti diyebiliriz. Yaklaşık 2 saat oldu. Bakın bu da son çizgimiz şu şekilde. Artık posaları var. Arkadaşlar 2 saatte tamamladık. Bu deneyimizi belki sürekli tekrar cümleler olmuş olacak ama atlamak istemiyorum. Bir de 2 günde çektiğimiz için farklı deney olarak tekrarını söylemek istiyorum. Sağ olsun Üstü amcam yardım etti bana. Amca sen de gel. Arkadaşlar arılarımız rüzgardan dolayı biraz hırçın. Rüzgar saatte şu an 35 derecede. Aynı zamanda hava sıcaklığı 25 ve nem de 38 civarında. Son baktığımız kayıtlarda şu anda bitirdiler.
dışarıdan beslemenin faydaları var mı? Var. Ama bazı yan etkileri de var. O da nedir? Yağmalaya çok sebebiyet verebiliyoruz değerli arkadaşlar. Maalesef arılığımıza dışarıdan da arılar geldiği için yağmaya sebebiyet verebiliyoruz. Şu an arıların dansını izliyorsunuz. Her şey çok güzel. Onlarla keyifli dakikalar geçirebiliyorum. Tabii ki hava çok rüzgarlı olduğu için ekstra bir hırçınlıkları da var arıların. Ama biz şu an onlara alışkın olduğumuz için pek de bir sorun yaşamıyoruz değerli arkadaşlar. Yaklaşık bir 14,5 kiloydu ve aynı zamanda da 10 litreydi. Evet, deneyini yaptık, testi yaptık. Hintli bir arkadaşımızın bizden bir ricasıydı. Bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi dışarıdan beslemenin bazı yan etkileri var değerli arkadaşlar. Onlardan biri şu: yağma. Ama biz ne yapacağız? Pek dışarıdan beslemeyelim. Ama dışarıdan beslemenin artıları ne? O da şu: dışarıdan nektar geldiği için arılar daha çok yumurta atabiliyor. Besleme içeridenkine göre daha avantajlı oluyor ama ben yine de size kesinlikle önermiyorum. Biraz hırçın, bana da saldırıyor şu an. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Deneyimizi yaptık, testimizi yaptık. Kızlarla beraber arılarla dansımız bu şekilde sonuçlanmış oldu. Yaklaşık burada şu anda 100.000'e yakın bir tahmini arımız var. Evet, son sularını da amcam onlara yardımcı olsun diye süzüyor. Allah'a emanet olun. Yaşamıyoruz değerli arkadaşlar. Ballı dur şimdi burasını kes ama. Yaklaşık bir 15 derece. Evet, içerisine soğuk İyi misin? Neyse. Vitamini içerisine soğukken koyup o mineral değerleri, besin değerleri maalesef ölüyor. İyi misin? Tamam.